Bir parça ekonomiye dönelim isterseniz. M-İçki'nin bir halka arzı söz konusu. Sizin yakından takip ettiğiniz, bildiğiniz bir sektör orası. %45'inin satışı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir toplama, bir gelir elde edilmesinden bahsediliyor. Evet. Bu mümkün mü diye sormuş Hürriyet'te Vahap Munyar. Şimdi Vahap Munyar Amerikan Türk Konseyi'nin 29. toplantısı için Washington'a giderken yolda Cüneyt Zapsu ile karşılaşıyor. Yani birlikte yolculuk yapıyorlar. Cüneyt Zapsu Türkiye'de M-İçki'nin sahibi olan Texas Pacific Company'nin temsilcisi. Dolayısıyla M-İçki'nin en üst düzeyde patronla, yani Amerika'daki şirketle buradaki şirket arasındaki kontak kişisi Cüneyt Zapsu, Başbakanın da yakın dostu ve uzun sürede Başbakanın siyasete girmesini de teşvik eden, destekleyen ama hiçbir zaman da siyasete girmeyen bir danışmanlığını yaptı. Galiba en son Amerika'da yaptığı bir konuşma neticesinde biraz gözden düştü. Hani Başbakanı kullanın gibi bir ifade nedeniyle. Şimdi ona soruyor, diyor ki M-İçki, evet diyor, M-İçki'yi satışını gündeme aldık ve %45'ini de halka açacaklar diye düşünüyorum. Halka arz yöntemi için başvurulacak ve 1 milyar dolarlık bir 1.1 milyar dolarlık bir halka arz söz konusu olacak. Biliyorsun M-İçki'yi 292 milyon dolara özelleştirmeden Limak grubu satın almıştı. Limak'ın da içinde olduğu bir grup satın almıştı. Orada Limak'ın temsilcisiyle de görüşmüş Vahap. Sezai Bacaksız'la. Sezai Bacaksız da demiş ki ya biz aldığımızda 292 idi. M'ye 800 küsür milyon dolara sattık. Herkes çok sattık. Ama biz aldığımızda endeks 17 bindeydi. Sonra 50 küsür bine çıktı sattığımızda. Dolayısıyla İMKB endeksine baktığınız zaman bu fiyatı eder diyor. Tabii bu şunu da eleştirmek lazım Açıl. Öylesine büyük bir kandırmaca ki. Çünkü M-İçki halka arzında kullanılan yöntemler ve o yaklaşımlarda gerçekten çok ucuza satıldı. Deposundaki içkisiyle, deposundaki bir takım varlıklarıyla son derece ucuza satıldı. Yoksa bu kısa süre içerisinde hani endeks buradan buraya geldi diye M-İçki'nin kârı artmamış, yani yeni bir şey eklememişsiniz. Artık şirketin kârlılığı giderek düşüyor. Değil. Giderek de düşüyor. Tabii içkideki vergi oranlarını burada tartıştık. Hani orada yüksek vergiler olmasına rağmen, ama M-İçki'nin başka bir avantajı daha var. M-İçki'nin pazar payını %25 oranında arındıran Burgaz rakının da nasıl devreden çıkarıldığını Türk ekonomi kamuoyu tartışması gerekiyor. Burgaz rakının TMSF'nin elindeyken Rekabet Kurumu'nun 2-3 tane kararına rağmen M-İçki'ye çeşitli şartlarla verilmiş olması M-İçki'nin bugün halka arzında %45'ini 1 milyar dolara satabilme cesaretini de veren en önemli faktör. Yalnız rakam çok, yani %45'i için 1 milyar dolar, hani hakikaten karlılık rakamlarına baktığın zaman biraz iddialı geliyor. Evet, şöyle bir şey var yalnız. Eğer Burgaz rakı piyasada olsa idi, pazarı siz satıyorsunuz şu anda. Karlılığı değil. Çünkü bir 10 yıl sonra projeksiyona bakarsınız, 5 yıl sonra projeksiyona bakarsınız. Ya bugünkü sadece orada EBITDA kar, faaliyet karına bakmak durumunda değilsiniz. Kadar yüksek vergi ortamı olduğu takdirde zaten sonuçta... Evet ama bu ülke içki tüketmeye devam edecek ve pazarın tek hakimisiniz. Dolayısıyla bunu telafi edebilecek çeşitli şeyler bulabilirsiniz. Ama pazarda bir de rakibiniz varsa ve pazarınızın da %30'unu alıyorsa o zaman bu rakam etmez. Bu rakamın edebilmesi için Burgaz'ın ölmesi lazımdı ve Burgaz'ı öldürdüler. Nasıl öldürdüler, nasıl ettiler? Herkesle, her platformda tartışmaya da hazırım. Ancak Burgaz rakı bugün bu noktada olsaydı bu kadar rahat konuşamazlardı. Bu kadar rahat rakamlar telaffuz edilemezdi. Bunu da bir dipnot olarak ekleyeyim istedim.